Merhaba arkadaşlar. Finansal Okul kanalına hoş geldiniz. Bugün size daha az dijital, daha fazla hayat mottosuyla dijital minimalizm hakkında bilgi vereceğim. Size Türkiye'deki normal bir insanın, örnek verelim Ali'nin günlük hayatını anlatacağım. Ali sabah telefonun alarmıyla uyanır uyanmaz ekranına bakıyor. Acaba kaç tane bildirimim var? Ben gece uyurken neler olmuş, neler bitmiş? Önce hepsini bir yataktayken inceliyor. Uyandıktan sonra işe gitmeden önce kahvaltısını yaparken telefonunu inceliyor. Sosyal medya araçlarıyla tüm sosyal medyada neler olmuş, neler bitmiş hepsine bakıyor. İşe gitmeden kalan zamanda da yine yapacak bir şey bulamadığı için telefonunu kurcalamaya devam ediyor. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok ve başka birçok sosyal medyayla inceleme yaparak hepsinde ne var ne yok incelemeye devam ediyor. Servisine veya otobüsüne bindikten sonra da sosyal medyada ne var ne yok hiç vakit kaybetmeden bakıyor. Ofise veya iş yerine gittiğinde yine her boşlukta, her telefonu çaldıktan sonra telefonu eline aldığı için ya da her molaya gittiğinde telefonunu incelemeye devam ediyor. Özellikle molalara gittiğinde ve özellikle sigara içiyorsa bir sigara, iki sigara, Instagram'da 3 video daha 5 video derken hem verimliliği düşüyor hem işten uzaklaşıyor hem de beyni farklı bir yapıya bürünerek işten uzaklaşarak tembelleşmeye başlıyor. Arkadaşlarıyla öğle yemeğine çıkınca tüm arkadaşlar telefonlara bakmaya devam ediyorlar. Hepsi dün hayatlarında ne olduğunu anlatmak yerine başkalarının hayatlarını incelemeye devam ediyorlar. Tüm haberleri kaçırmamak için bütün arkadaşlar sosyal medyalarda gezdiği için sessiz ortamlar oluşuyor. Bunu size öneriyorum. Yemeğe çıktığınızda ya da bir arkadaş ortamınızda telefonunuzu cebinize koyun ve siz de incelemeyi yapın. Akşam dönerken yine servisinde veya aracında sosyal medyaya bakmayı imkanını hemen kaçırmadan bu işleri devam ettiriyor. Neden? Çünkü ben acaba iş yerinde çalışırken bir şeyler oldu mu? Kaçırdığım bir şey var mı? Birinin hayatında bir şey oldu mu? Gibi sorgulamaya devam ediyor. Akşam yemeğinde de telefonunu veya tabletini eline alıyor. Yemeğini yerken hemen ne var ne yok tekrar incelemeye devam ediyor. Gece yatağına girdiğinde ise son bir kez videolara bakıyor. Gerekirse YouTube'da birkaç video izliyor. Uyumadan önce podcast'ını açıyor. Derken günün yorgunluğuyla, beynin verdiği artık sistem hatasıyla uyumaya devam ediyor. Neden? Çünkü beyin gün içinde sürekli farklı hayatların, farklı bildirimlerin etkileşimine maruz kalıyor ve yorulan bir beyinle artık vücut yorgun düşüyor. Sabah uyandığında da sindirilemeyen bilgilerle beraber tekrar uyanarak aynı döngüyü yaşamaya başlıyor. Ali bu durumdan sıkılmaya başlıyor ve kendini akıp giden bir hayatta yetersiz hissetmeye başlıyor. Acaba bende mi bir yanlışlık var yoksa başka insanlarda da problem var mı gibi internette araştırmaya başlıyor. Bu döngüden kurtulmak için araştırmalar yapmaya devam ederken dijital minimalizm adı altında bir şey karşısına çıkıyor. Biz de bu videoda dijital minimalizm hakkında konuşacağız. Nasıl daha az dijital tüketim yaparak dengeli bir hayat yaşayabileceğimizi keşfedeceğiz. Teknolojiden uzaklaşarak, bazı şeyleri hayatımızdan çıkarak da yaşayabileceğimizin farkına varacağız. Dijital dünya dediğimiz şey yaşamımızın önemli bir parçası haline geldi. Hatta çoğunluk haline geldi. Ama bu bizi yoruyor, sıkıntıya sokuyor. İşte bu noktada da dijital minimalizmi devreye alarak bunlardan uzaklaşarak gerçek hayata, eskiden yaşadığımız sosyal medyasız hayata bir nevi dönüş yapmak için çalışmalara başlayacağız. Peki dijital minimalizm nedir? Dijital minimalizm, dijital dünyada gereksiz ve yetersiz olan her şeyden kurtulmayı amaçlayan bir felsefedir. Dikkat edin, sosyal medyalardan tamamen uzaklaşmak değil, gereksiz ve yetersiz olan her şeyden kurtulmayı amaçlayan. Yani ihtiyacınız olan şeyleri yine alabilirsiniz. Bunu bir besin gibi düşünün. 5 tane mandalina yerseniz belki doyuyorsunuzdur ama bu sizi şişirir. 10 tane yerseniz büyük ihtimalle hasta olursunuz. Bir tane yerseniz doymazsınız. Sizin için optimum seviyedeki 2 ya da 3'tür. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hayatınızdaki fazlalıkları azaltarak dijital anlamda daha stresli olursunuz, daha mutlu olursunuz, daha üretken olursunuz, sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bilinçli dijital tüketim, dijital arama ve dijital denge kavramları üzerine odaklanan bir fikir.
Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatlerle sürekli etkileşim içindeyiz. Dört bir taraftan bildirim bombardımanı altındayız. Bu bağımlılıkla beraber zamanımız ve enerjimiz tüketiliyor. Bizi dağıtabiliyor, hatta strese sokabiliyor. Aman şu bildirim geldi kaçırmayayım. Aman bu geldi hemen bunu cevaplamam lazım. Aman şunu şöyle yapmam lazım derken gerçek hayatımızdan giderek uzaklaşıyoruz. Peki biz dijital minimalizme ayak uydurursak nasıl bir fayda elde ederiz? Birincisi daha az stresli oluruz. Daha iyi odaklanırız. Bize daha fazla zaman kalır. Daha derin ilişkilere sahip oluruz. Daha stresten kastımız dijital görüntüden arınmaktan bahsedebiliriz. Çok sesli bir ortamda biliyorsunuz ki artık yoruluruz, beynimiz ağrır, kulaklarımız ağrır, vücudumuz yorgun düşer. Dijital gürültü de aynen böyle bir şey. Sürekli telefonunuza gelen bildirimler, akışlar sizi yormaya başlar ve stres sahibi olursunuz. Bu yüzden bunları azalttıkça daha stres sahibi olabilirsiniz. Daha fazla zaman elde edersiniz. Daha az dijital tüketimle gerçek hayatınıza zaman kalır. Daha az zaman harcayarak gerçek hayatta birçok şeye daha fazla odaklanırsınız ve daha mutlu olabilirsiniz. Daha iyi odaklanmaya gelince dikkatimizi dağıtan unsurları kaldırarak daha iyi odaklanmamızı sağlayabiliriz. Bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Derin çalışmaya ve yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabiliriz bu şekilde ve odaklanamadığımız birçok şeye odaklanmış oluruz. Daha derin ilişkiler, dijital dünyanın dışında daha fazla zaman geçirerek gerçek ilişkilerle odaklanabiliriz. İş yerinde çalıştığımız arkadaşların dün neler yaptığı hakkında birçok bilgiye ulaşabiliriz. Yüz yüze etkileşimler sağlayabiliriz. Gerçek bağlantılar ve anlamlı sohbetler kurarak daha tatmin edici bir sosyal deneyim sunabiliriz. Instagram'da ya da Facebook'ta binlerce arkadaşınız olması yerine gerçek çevrenizdeki 10 arkadaşınızla muhabbet etmeyi yeğleyeceksiniz. Peki dijital minimalizmi hayatımıza nasıl uygularız? En önemlisi dijital detoks yapmak. Belirli bir süre boyunca teknolojiden uzaklaşmak için düzenli olarak dijital detoks yapacaksınız. Bunun için bir hafta sonu veya tatil süresi gibi zaman dilimlerini seçebilirsiniz. Bu başlangıç için iyi olur. Normal mesai saatlerinizdeki akışlarınızı hemen değiştirmek çok zor olabilir. Onun dışında işte hafta sonunda, tatil sürelerinde, boş zamanlarınızda bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Dijital detoks sırasında telefonunuzu sessiz alabilir, sosyal medya kullanımınızı sınırlayabilirsiniz veya daha fazla doğaya çıkabilirsiniz. Ama burada öncelikli olarak yapmanız gereken ilk şey kendinizi izlemek. Ben ekranda ne kadar süre geçiriyorum? Bunu Apple'da ya da Android'de birçok uygulama var ekran süresi diye. Hangi uygulamada kaç dakika geçirmişsiniz? Hangi uygulama size gün içinde kaç tane bildirim yollamış? Bunların hepsini takip edebilirsiniz. Siz en çok hangi uygulamayı kullandığınızı veya hangi web sitelerinde gezdiğinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Bu uygulamaları ya da web sitelerini kullanırken hani ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz bu kadar vakti burada geçirmek için? Yani geçirsem olur mu, geçirmesem ne kaybederim gibi farklı şeyler düşünebilirsiniz. Gönüllü bir yalnızlık yaşayabilirsiniz. Ekranlardan ve insanlardan uzak kalabilirsiniz. Kendi içinizde yüzleşebilirsiniz. Dış bilgilere kendinizi kapatarak bir nevi kendinizle yüzleşmenin farklı yollarını arayabilirsiniz. Kaliteli boş zaman aktiviteleri yapabilirsiniz. El becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Hobiler, tamir işleri, örnek veriyorum Legolar, çocuklarınızın oyunları, çocuklarınızla vakit geçirmek gibi birçok farklı şeyle işlem yapabilirsiniz. Dijital çevrenizi düzenlemek. Dijital dünyada yer alan gereksiz uygulamaları silmek. Dijital çevrenizi basitleştirmek. Kurumsal firmalarda beyaz masa uygulaması diye bir şey vardır. Masanızda ne kadar az şey varsa o kadar çok şeye odaklanırsınız. Telefonunuzda da öyle düşünün. Telefonunuzda 100 tane uygulama var ama 20 tanesini kullanıyorsanız bunları kalanları silebilirsiniz. Çünkü kalan 80 uygulama günde size sürekli bildirim yolluyor ve bu da sizin dikkatinizi sürekli olarak dağıtmaya devam ediyor. Bilgisayarınızda kullandığınız masaüstünüzü temizleyebilirsiniz. Dijital dosyalarınızı düzenli bir şekilde kategorize ederek masaüstündeki kirliliği ortadan kaldırabilirsiniz. Gerçekten ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları ve dosyaları kullanabilirsiniz. Bunun için Apple'da ya da Android'de özel uygulamalar var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Bu nedir? Apple'da mesela uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları kendi otomatik siliyor. Bunu açarsanız
Telefonunuzda uzun zamandır kullanmadığınız ama size sürekli bildirim gönderen uygulamaları otomatik olarak siler. Bu Android telefonlarda da var. Yani boş boşuna telefonunuzda durmasının yerine yani yılda bir kere, ayda bir kere açtığınız uygulama size sürekli bildirim gönderiyor ve siz de iş yaparken gözünüz ona kaydığı zaman dikkatiniz o anda dağılıyor. Bunun için de uygulamalarla ilgili kendinizi bir gözden geçirin. Liste yapıp uygulamaları inceleyin. Ben bu uygulamayı kullansam ne olur, kullanmasam ne olur? Bunun bana faydası ne? İhtiyacım var mı? Silsem ne olur gibi kendi kendinize sorgulamalarda bulunun. Dijital kısıtlamalar uygulayın. Teknoloji kullanımında kontrol altında tutmak için zaman sınırlamaları ve bildirimleri kullanabilirsiniz. Buradan kasıt ne? Örnek veriyorum. Uygulamaları incelediniz. Instagram'da günlük 3 saat vakit geçiriyorsunuz ki bu çok normal bir süre Türk halkı için. Ortalama 5-6 saat telefon kullanıyoruz. Instagram'a bir kısıtlama koyabilirsiniz. Günlük yarım saat kullandıktan sonra bana bir bildirim yolla. Yani bildirimden kastım şu, aslında kısıtla. Instagram'ı artık o gün kullanamayacaksınız. Ancak özel durumlarda 5 dakika ya da 10 dakika uzatma yaparak kullanabilirsiniz. Ya da Instagram ya da WhatsApp demiyorum. O artık bir yazışma aracı oldu. Örnek veriyorum, Facebook'tan bana günlük 5 bildirimden fazla gelmesin. Çünkü her gelen bildirimde sizin beyniniz farklı bir tarafa kayıyor ve işinizden uzaklaşıyorsunuz. Bu bildirimlerin gelmesini durdurabilirsiniz veya belirli bir süre zarfında belli adette gelmesini sağlayabilirsiniz. Böyle yaparsanız telefonunuzdaki birçok uygulamanın aslında kullanmadığınızı ya da boşuna vakit harcadığını göreceksiniz. Seçici bir şekilde tüketmek de çok önemli. Sonsuz miktarda içerik bulunuyor. Aşırı bilgi yüklemesi ve zaman israfına sürükleyebilir. Haddinden fazla bilgiyi vücudunuza almamalısınız. Bunu yemek gibi düşünebilirsiniz. Doyduğunuz yerde bırakmanız gerekiyor. Fazlasını aldığınız zaman vücudunuzun farklı yerlerinde sıkıntı olabilir ki bu beyin aslında en önemlisi. Seçici olarak tüketmeyi öneriyorum. Kaliteli kaynaklardan beslenin. Yani bu ne demek? 10 tane 100 tane farklı siteden bakacağınıza kaliteli ve gerçek olduğunu düşündüğünüz uygulamaları kullanın. Onun dışında farklı uygulamalar, farklı aplikasyonlar kullanmamanız sizin için olumlu olur. Dengeyi bulmak için kullanabileceğiniz etkili bir araç, daha az dijital tüketim yaparak daha fazla gerçek deneyime ve derin bağlantılara sahip olabilirsiniz. Yıllardır yanınızda çalıştığınız iş arkadaşınızı telefonsuz bir ortamda tanımak, emin olun, daha güzeldir. Telefonunuzu uçak moduna alabilirsiniz, sessize alabilirsiniz, çekmecenize atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber kitap, spor, sohbet, aktiviteleri yapabilirsiniz. En önemlisi de kendinize yazmak anlamında yazma huyu edinirseniz, örnek veriyorum, kendinize yeni çözümler bulabilirsiniz. Rahatlayan bir beyninizin olduğunu hissedersiniz. Birçok konuyla yüzleşirsiniz. Telefonunuzu farklı bir odaya koyun. Alın elinize bir kağıt kalem. Ben neler yapıyorum son bir yılda telefonu kullandığımda ya da telefon kullanmadığımda neler yapıyorum gibi farklı şeyleri deneyerek kendinizle yüzleşin. Kendinizle yüzleşmeyeli uzun zaman olduğuna eminim. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Finansal Okul kanalında kişisel gelişim, bankacılık ve birçok konuda size bundan sonra videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.